Akdeniz'e bir yaz akşamı baktığınızı düşünün. Kıyıda hava yumuşaktır. Tuz kokusu taşların arasına siner. Uzakta suyun üstünde son ışıklar kırılır. Bugün bize çok tanıdık gelen bu deniz, Türkiye'nin güney kıyılarına, Ege adalarına, İtalya'ya, Yunanistan'a, Mısır'a ve Kuzey Afrika'ya dokunan büyük bir mavi hafıza gibidir. İnsanlık tarihinin pek çok limanı, ticaret yolu, efsanesi ve imparatorluğu onun çevresinde şekillenmiştir. Ama derin zamanın içinde bir dönem vardı ki, bu deniz neredeyse yok oldu. Bu, insan ömrünün kavrayabileceği türden bir değişim değildi. Ne bir fırtına, ne bir tsunami, ne de birkaç yıl süren sıradan bir kuraklık. Akdeniz'in suları yavaş yavaş çekildi, havza kurudu, tuz tabakaları birikti ve bugün mavi olarak bildiğimiz yer, bir zamanlar sıcak, keskin, tuzla kaplanmış dev bir çukura dönüştü. Düşünün, Antalya'dan, İzmir'den ya da Mersin'den baktığınız o denizin yerinde, ufka kadar uzanan beyazımsı tuz düzlükleri, keskin vadiler ve yakıcı bir sessizlik olsaydı. Bu, dünyanın su düzeninin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren en büyük jeolojik hikayelerden biridir. Bilim insanları bu olaya Messinian tuzluluk krizi adını verir. Bu ad sakin ve teknik görünür ama anlattığı şey neredeyse hayal edilemeyecek kadar büyüktür. Akdeniz, Atlas Okyanusu'yla bağlantısı zayıfladığında ve sonra neredeyse kesildiğinde aldığı sudan daha fazlasını buharlaştırmaya başladı. Yağmur ve nehirler kaybı karşılamaya yetmedi. Zamanla deniz seviyesi düştü. Sular geriye çekildi ve havzanın dibinde kalın tuz tabakaları oluştu. Bugün deniz tabanının altında saklanan bu tuzlar, kaybolmuş bir denizin sessiz tanıklarıdır. Bu gece, bu eski denizin izini birlikte sürerken, eğer sakin tarih yolculukları size iyi geliyorsa, bizim kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Yorumlara da bizi nereden dinlediğinizi yazın. Belki Akdeniz kıyısına yakın bir şehirden, belki İç Anadolu'nun sessiz bir gecesinden, belki de çok uzaktan bu kaybolmuş denizin hikayesine eşlik ediyorsunuz. Böyle küçük izler, kıyıya vuran dalgalar gibi bu anlatının etrafında yumuşak bir halka oluşturur. Şimdi, bugünkü denizin altındaki eski boşluğa doğru yavaşça inelim. Akdeniz'i anlamak için onu yalnızca bir deniz gibi değil, dev bir kapalı çanak gibi düşünmek gerekir. Güneyinde Afrika, kuzeyinde Avrupa ve Anadolu, batısında ise Atlas Okyanusu'na açılan dar geçitler bulunur. Bugün Cebeli Tarık Boğazı'ndan içeri giren okyanus suyu, Akdeniz'in varlığını sürdürmesinde temel rol oynar. Çünkü Akdeniz sıcak ve buharlaşması yüksek bir denizdir. Eğer dışarıdan sürekli su gelmezse, kaybettiği suyu kendi başına yerine koyamaz. Bu durum bize tanıdık bir mantığı hatırlatır. Bir göl düşünün. İçine akan sular azalır, güneş ve rüzgar yüzeyden sürekli su alırsa, göl küçülmeye başlar. Akdeniz çok daha büyük olsa da prensip aynıydı. Atlas Okyanusu'yla bağlantı daraldığında havzanın dengesi bozuldu. Deniz bir anda kaybolmadı, fakat kaybı başladı. Jeolojik zaman içinde yavaş görünen bu süreç, gezegen ölçeğinde olağanüstü bir değişimdi. Bu kapanmanın arkasında kıtaların hareketi vardı. Afrika levhasıyla Avrasya levhası milyonlarca yıl boyunca birbirine doğru yaklaşıyordu. Bu yavaş sıkışma dağları yükseltti, deniz geçitlerini daralttı ve Batı Akdeniz'in okyanusla bağlantılarını değiştirdi. İnsan için fark edilemeyecek kadar yavaş olan bu hareket, gezegen için güçlü bir el gibidir. Taşları iter, deniz yollarını kapatır, vadileri yükseltir ve sonunda bir denizin kaderini değiştirebilir. O dönemde bugünkü Cebeli Tarık Boğazı'nın yerine geçen bağlantılar daraldıkça, Akdeniz'in içindeki su yenilenemez hale geldi. Buharlaşma devam etti. Güneş, rüzgar ve sıcaklık
suyu yüzeyden alırken dışarıdan gelen okyanus desteği azaldı. Bir noktadan sonra deniz seviyesi dramatik biçimde düşmeye başladı. Kıyılar geriledi. Eski deniz tabanı açığa çıktı. Nehirler artık eskiden ulaştıkları seviyeyi bulamadı. Mavi dünyanın yerini tuzlu ve yabancı bir manzara almaya başladı. Bu manzarayı bugünün Akdeniz kıyılarından hayal etmek zordur. Kaş'ın maviliğini, Antalya Körfezi'nin yumuşak ufkunu, Ege'nin adalar arasındaki ışığını ya da İskenderun'un kıyı çizgisini düşünün. Sonra bütün bu suyun çekildiğini, kıyının artık kıyı olmaktan çıktığını ve deniz tabanının derinlerde tuzla parlayan bir ovaya dönüştüğünü hayal edin. İnsan henüz yoktu. Şehirler yoktu. Limanlar yoktu. Gemiler yoktu. Ama dünya, gelecekte insanlığın en çok sevdiği denizlerden birini bir süreliğine elinden almıştı. Bu kuruma süreci deniz tabanında devasa tuz birikimleri bıraktı. Tuz, sıradan bir tortu değildir. Suyun çekildiğini, buharlaşmanın yoğun olduğunu ve havzanın kapalı kaldığını anlatır. Bugün Akdeniz'in altında bulunan kalın evaporit tabakaları, yani buharlaşma sonucu oluşan tuz ve benzeri mineraller, geçmişte yaşanan bu büyük krizin ana kanıtlarından biridir. Deniz tabanı sondajları, jeofizik ölçümler ve tortu incelemeleri, bilim insanlarına bir zamanlar burada çok farklı bir dünya olduğunu gösterdi. Pus tabakalarının büyüklüğü, olayın sıradan bir kuraklık olmadığını düşündürür. Birkaç gölün kurumasından değil, koca bir deniz havzasının tuzlu çöle dönüşmesinden söz ediyoruz. Bu tuzlar bazı yerlerde çok kalın katmanlar halinde birikmiş olabilir. Her katman, suyun gelip gitmesini, havzanın kapanıp açılmasını, buharlaşmanın tekrar tekrar ağır basmasını anlatır. Deniz kaybolduğunda bile kimyası toprağın altında hikayesini yazmaya devam etti. Bu dönemde nehirlerin davranışı da değişti. Deniz seviyesi çok düştüğünde nehirler eskiden denize ulaştıkları noktada duramaz. Daha aşağıdaki yeni seviyeye ulaşmak için yataklarını derinleştirir, vadilerini keser, kayaları oyar. Nil Nehri'nin Akdeniz'e doğru uzanan eski vadisinde buna benzer derin aşınma izleri bulunduğu düşünülür. Bu, suyun yokluğunun bile dünyayı nasıl şekillendirdiğini gösterir. Deniz çekildiğinde nehirler aşağıya doğru acele eden bıçaklar gibi davranır. Nil'in eski kanalları ve Akdeniz çevresindeki başka vadiler, kaybolmuş denizin dolaylı izleridir. Bugün bir nehrin ağzında gördüğümüz manzara, deniz seviyesiyle yakından ilişkilidir. Deniz düşerse, nehir yatağı da kendini yeniden ayarlar. Böylece karada ve deniz tabanında artık görünmeyen eski seviyelerin izleri kalır. Jeoloji bazen bir defter gibi okunmaz. Daha çok silinmiş yazıların altında kalan, bastırılmış izler gibi okunur. Akdeniz'in kuruduğu dönemde havzanın dibinde nasıl bir iklim vardı? Büyük olasılıkla çok sıcak, çok tuzlu, sert ve yaşama düşman bir çevre. Açığa çıkan deniz tabanı bazı yerlerde çevredeki karalardan çok daha aşağıdaydı. Bu derin çukurda hava ağırlaşır, sıcaklık artar, suyun azlığı yaşamı zorlaştırırdı. Buharlaşan tuzlu gölcükler, sert kabuklar ve keskin mineral düzlükleri oluşurdu. Bugünkü Akdeniz'in serin maviliği yerine kavurucu ve yabancı bir beyazlık uzanmış olabilir. Yine de bu dünya tamamen boş değildi. Kenarlarda kalan göller, tuzlu lagünler, nehir ağızları ve sınırlı su alanları bazı canlılara yaşam imkanı vermiş olabilir. Fakat ekosistem büyük ölçüde değişmişti. Deniz canlılarının çoğu için bağlantının kesilmesi ve su seviyesinin düşmesi büyük bir felaket anlamına gelirdi. Bir denizin küçülmesi yalnızca suyun azalması değildir. Tuzluluk değişir, sıcaklık değişir, oksijen dengesi değişir, yaşam alanları parçalanır. Akdeniz bir süre boyunca tanıdık bir deniz olmaktan çıkmıştı. Bu hikayenin insanlık öncesi olması onu daha az önemli yapmaz.
Çünkü insan tarihinin kurulduğu coğrafyalar çok daha eski jeolojik kararların üzerinde yükselir. Anadolu'nun güney kıyıları, Ege adaları, Levant, Kuzey Afrika ve İtalya Yarımadası, gelecekte Akdeniz'in insanlık sahnesine dönüşeceği yerlerdi. Ama bu sahne çok daha önce bir krizden geçti. Deniz bir dönem çekildi, sonra geri geldi. İnsanlık daha doğmadan, gelecekteki limanların, ticaret yollarının ve efsanelerin zemini yeniden hazırlanmıştı. Akdeniz geri döndüğünde, bu dönüşün nasıl olduğu da en az kayboluşu kadar şaşırtıcıdır. Bilim dünyasında öne çıkan görüşlerden biri, Atlas Okyanusu ile Akdeniz Havzası arasındaki bağlantının yeniden açılmasıyla muazzam bir su akışının başladığıdır. Bu olay, Zankleyen taşkını olarak bilinir. Adı sakin görünür, fakat anlatılan şey, gezegenin en büyük su olaylarından biri olabilir. Okyanus, yüksekten alçaktaki Akdeniz çukuruna doğru akmaya başladığında, dünyanın en büyük şelalelerinden çok daha güçlü bir akış oluşmuş olabilir. Bu noktada hayal gücümüz zorlanır. Bugün bir boğazdan geçen akıntıyı ya da bir nehrin taşkınını görebiliriz. Ama burada söz konusu olan, koca bir okyanusun dev bir boş havzaya dolmasıdır. Sular dar bir kapıdan geçer, kayaları aşındırır, yatağı genişletir ve her geçen an daha fazla suyun içeri girmesine izin verir. Akış güçlendikçe geçit daha da derinleşir. Geçit derinleştikçe daha fazla okyanus suyu Akdeniz'e hücum eder. Böylece bir kapının açılması, gezegen ölçeğinde bir yeniden doğuşa dönüşür. Bazı modeller, Akdeniz'in büyük bölümünün çok kısa bir jeolojik süre içinde yeniden dolmuş olabileceğini öne sürer. Bu sürenin tam olarak ne kadar olduğu tartışmalıdır. Bilim insanları farklı hızlar ve senaryolar üzerinde çalışır. Fakat genel fikir büyüleyicidir. Uzun süre kuruyan bir deniz, bir noktada suyu geri alır. Tuz çölleri, derin vadiler ve çıplak tabanlar yeniden sular altında kalır. Mavi renk, yavaş yavaş ya da bazı bölümlerde çok hızlı biçimde geri döner. Bu geri dönüşün sesi nasıl olurdu? İnsan yoktu ama hayal etmek yine de mümkündür. Dar bir geçitten içeri giren suyun uğultusu, kayalara çarpan akıntı, çöken kenarlar, tuzlu düzlüklerin üstünden ilerleyen ilk dalgalar, eski çukurları dolduran köpüklü akışlar. Bir zamanlar buharın ve tuzun hüküm sürdüğü yerde yeniden suyun ağırlığı başlar. Akdeniz sanki uzun bir suskunluktan sonra yeniden nefes alır. Bu dönüş yalnızca suyun geri gelmesi değildi. Deniz geri döndüğünde iklim, ekosistemler, kıyı çizgileri ve geleceğin yaşam alanları da değişti. Yeni sular eski tuz tabakalarını örttü, vadileri boğdu, tabanı yeniden deniz tortularıyla kapladı. Zamanla Akdeniz yeniden büyük bir deniz sistemine dönüştü. Sonra, çok daha sonra insan türü bu kıyılara geldi. Avcılar, çiftçiler, denizciler, tüccarlar, imparatorluklar ve efsaneler, jeolojik olarak yeniden doğmuş bir denizin çevresinde yaşamaya başladı. Türkiye'den bakan bir dinleyici için bu hikaye uzak değildir. Akdeniz yalnızca İspanya ya da İtalya kıyılarının denizi değildir. Antalya'nın, Mersin'in, Hatay'ın, Ege'nin ve Anadolu'nun da denizidir. Bu yüzden onun bir zamanlar kaybolmuş olabileceğini düşünmek, kendi coğrafyamıza bakışımızı değiştirir. Bugün kıyıda gördüğümüz dalga, çok eski bir yok oluşun ardından gelen devamlılığın parçasıdır. Deniz bize sabit görünür ama geçmişi değişimle doludur. Ece dünyası da bu hikayenin daha geç sonuçlarından biridir. Bugün adalar, boğazlar, körfezler ve kıyılar bize doğal ve değişmez gibi gelir. Oysa deniz seviyeleri, kıta hareketleri ve jeolojik olaylar sürekli olarak bu sahneyi biçimlendirmiştir. Anadolu'nun batı kıyılarıyla Yunan adaları arasındaki mavi açıklık çok daha eski süreçlerin üzerine kuruludur.
Akdeniz'in kuruması ve geri dolması, gelecekte insanlığın denizle kuracağı ilişkinin en derin arka planlarından biridir. Bu tür jeolojik olaylar insana ölçeği öğretir. Bir imparatorluğun ömrü bize uzun gelir. Ama bir denizin kaybolup geri gelmesi yanında kısa bir gölge gibidir. Bir şehir birkaç yüzyıl ayakta kalabilir. Bir kıyı çizgisi milyonlarca yıl boyunca değişebilir. İnsan kendi çağını dünyanın merkezi sanmaya eğilimlidir. Akdeniz'in hikayesi ise bize gezegenin çok daha yavaş ama çok daha güçlü bir zamanla yaşadığını hatırlatır. Yine de bu büyük zamanın içinde tanıdık bir duygu vardır. Kapı. Akdeniz'in kaderi bir anlamda dar geçitlere bağlıydı. Bugün Türk insanı için boğazların ne anlama geldiğini bilmek zor değildir. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara, su yollarının bir coğrafyanın kaderini nasıl belirlediğini gösterir. Cebeli Tarık da Akdeniz için böyle bir kapıdır. Açık olduğunda deniz yaşar, kapandığında denge bozulur. Bu yüzden Akdeniz'in kayboluşu yalnızca uzak bir jeoloji meselesi değil, su yollarının gücüne dair derin bir derstir. Bir boğaz bazen sadece gemilerin geçtiği yer değildir. İklimi, deniz seviyesini, tuzluluğu, yaşamı ve gelecekte kurulacak medeniyetleri etkileyen bir damardır. Gezegenin su sistemi bu dar geçitlerden nefes alır. Bir damar tıkandığında koca bir deniz hasta olabilir. Bilim insanlarının bu hikayeyi anlaması kolay olmadı. Çünkü olay insan gözünün göremeyeceği kadar eskiydi. Kanıtlar doğrudan anlatı olarak değil, tuz tabakaları, tortular, aşınmış vadiler, sismik görüntüler ve sondaj örnekleri olarak geldi. Deniz tabanından çıkarılan örneklerdeki katmanlar, bir dedektifin ipuçları gibi okundu. İlk başta bazı bulgular o kadar şaşırtıcıydı ki yorumlamak zordu. Bir denizin neredeyse kaybolduğunu söylemek cesur bir iddiaydı. Fakat bilimde büyük iddialar, büyük kanıtlarla güçlenir. Akdeniz tabanındaki evaporitler, nehirlerin derin aşınma izleri, havzanın jeolojik yapısı ve okyanusla bağlantının değişimine dair modeller bir araya geldiğinde, tablo daha anlaşılır hale geldi. Elbette her ayrıntı kesin değildir. Akdeniz'in ne kadarının kuruduğu, hangi bölgelerde su kaldığı, yeniden dolmanın hızı ve mekanizması konusunda tartışmalar sürer. Ama bu tartışmalar hikayeyi zayıflatmaz. Aksine onu yaşayan bir bilimsel soruya dönüştürür. Derin deniz sondajları bu konuda özel bir rol oynadı. Çünkü deniz tabanının altında saklanan katmanlar, yüzeyde göremediğimiz geçmişi taşır. Bir sondaj çekirdeği, dar ve uzun bir zaman arşivi gibidir. İçindeki tortu, mineral ve fosil izleri eski ortamların nasıl değiştiğini anlatır. Bilim insanları bu katmanları inceledikçe Akdeniz'in sıradan bir deniz tarihi değil, dramatik bir kapanma ve açılma hikayesi taşıdığını gördü. Tuz, bu hikayenin en sessiz ama en güçlü karakteridir. Bir yerde kalın tuz tabakaları varsa, orada suyun buharlaşıp mineralleri geride bıraktığını düşünürüz. Bugün soframızda küçük bir kristal olarak gördüğümüz tuz, jeolojik ölçekte bir denizin kaderini anlatabilir. Akdeniz'in altında yatan tuzlar, bir zamanlar suyun çekildiğini, havzanın kapandığını ve güneşin mineral bir hafıza bıraktığını gösterir. Küçük kristaller, büyük felaketlerin sessiz dilidir. Bu anlatıda korku yok gibi görünebilir. Çünkü insan yoktu. Ama yine de bir tür ürperti vardır. Tanıdık bir denizin yok olabileceğini düşünmek, insanın sabitlik duygusunu sarsar. Kıyılar, haritalar, limanlar ve mavi ufuk bize kalıcı görünür. Oysa gezegenin tarihinde denizler açılır, kapanır, çekilir, geri döner. Akdeniz'in hikayesi, bugün bize değişmez gelen şeylerin bile derin zamanda geçici olabileceğini hatırlatır. Bu derin zaman duygusu, Akdeniz kıyılarında yaşayan insan için
özellikle şaşırtıcıdır. Çünkü Akdeniz'i çoğu zaman medeniyetin sahnesi olarak düşünürüz. Fenikeliler, Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar, Arap denizciler, Osmanlı limanları ve modern kıyı şehirleri hep bu mavi alanın çevresinde hayal edilir. Fakat bu büyük insanlık sahnesinin altında insandan çok önce yaşanmış sessiz bir jeolojik dram vardır. Bir deniz kaybolmuş, tuzla kaplanmış, sonra yeniden suyla dolmuş ve ancak ondan sonra insan tarihine ev sahipliği yapmıştır. Bu bize coğrafyanın bir kader olmadığını, bir süreç olduğunu gösterir. Bir kıyı çizgisi bugün haritada kesin bir sınır gibi görünür. Oysa deniz seviyesi değiştiğinde, nehirler yön değiştirdiğinde ya da bir boğaz açılıp kapandığında o sınır yeniden çizilir. Akdeniz'in geçmişi bu açıdan çok öğreticidir. Mavi bir deniz, bir dönem beyaz tuz düzlüklerine dönüşebilir. Sonra aynı yer, yeniden dalgaların ve canlıların dünyası olabilir. Kuruyan Akdeniz Havzası'nın kenarlarında yaşayan canlılar için bu dönüşümler yavaş ama acımasızdı. Kıyı ortamları gerilediğinde bazı türler yeni alanlara uyum sağladı, bazıları ise yok oldu. Deniz ekosistemleri bağlantıya ihtiyaç duyar. Suyun tuzluluğu, sıcaklığı ve derinliği değiştiğinde besin zincirleri de sarsılır. Akdeniz'in geçici yokluğu, yalnızca suyun çekilmesi değil, yaşamın düzeninin bozulması anlamına gelir. Bu yüzden tuzluluk krizi aynı zamanda biyolojik bir krizdi. Bugünkü Akdeniz canlılığını düşündüğümüzde bu eski kesintinin anlamı daha da büyür. Balıklar, mercanlar, deniz çayırları, kabuklular ve sayısız küçük canlı, denizin kararlı bir yaşam alanı olmasına bağlıdır. Oysa Messinyen dönemde bu kararlılık kırılmıştı. Bazı alanlarda tuzluluk aşırı yükselmiş, bazı havzalarda su çekilmiş, bazı bağlantılar kopmuş olabilir. Yaşam, dar koridorlarda ve kalan su ceplerinde tutunmaya çalışmış olmalıdır. Geri dönüş geldiğinde ise deniz yalnızca suyla değil, yeni yaşam imkanlarıyla da doldu. Zankleyen taşkını denilen büyük geri dönüş, bu yüzden yalnızca jeolojik değil, ekolojik bir yeniden başlama olarak da düşünülebilir. Atlas Okyanusu'nun suyu Akdeniz Havzası'na yeniden girdiğinde, tuzlu düzlüklerin, kurumuş vadilerin ve alçak çukurların üstünü kapladı. Eski kriz alanları yeniden deniz tabanına dönüştü. Zamanla yeni tortular eski tuzların üstüne oturdu. Böylece gezegen kendi geçmişini tabaka tabaka örttü. Ama tamamen silmedi. Çünkü bilim insanları milyonlarca yıl sonra o tabakaları tekrar okuyacaktı. Bu okumada sismik araştırmalar da önemlidir. Deniz tabanının altına doğrudan bakamayız. Fakat ses dalgaları ve jeofizik yöntemlerle katmanların şekli anlaşılabilir. Tuz tabakaları çevresindeki tortulardan farklı özellikler gösterir. Onların yayılımı ve kalınlığı, geçmişte nasıl bir birikim yaşandığına dair ipucu verir. Bilim insanları bu görünmez mimariyi inceledikçe, Akdeniz'in altında yatan büyük tuz devinin boyutları daha belirgin hale geldi. Tuz devi ifadesi kulağa masalsı gelebilir. Ama burada anlatılan şey gerçek ve ağırdır. Deniz tabanının altında uzanan geniş evaporit katmanları bir dönemin kimyasal mirasıdır. Bu tuzlar yalnızca geçmişi anlatmakla kalmaz. Aynı zamanda bugünkü deniz tabanının yapısını, çökellerin hareketini ve bazı jeolojik süreçleri de etkiler. Bir zamanlar kuruyan havza, bugünkü Akdeniz'in derin yapısında hala rol oynamaktadır. Bu tür olayları anlamak için yalnızca bir kanıt yetmez. Tuz tabakaları, nehir vadileri, fosiller, tortular, levha hareketleri ve bilgisayar modelleri birlikte değerlendirilir. Her biri hikayenin başka bir parçasını verir. Bir kanıt suyun çekildiğini gösterir. Başka biri bağlantının kapandığını, başka biri geri dolmanın nasıl olabileceğini. Bilim burada tek bir cümleyle değil, birçok küçük işaretin sabırlı birleşimiyle ilerler.
Akdeniz'in kayboluşunu anlatırken dikkatli olmak gerekir. Bazı popüler anlatılar sanki bütün deniz tamamen ve tek biçimde kurumuş gibi kesin konuşur. Oysa bilimsel tablo daha nüanslıdır. Bazı bölgelerde derin su cepleri kalmış olabilir. Bazı alanlar tekrar tekrar su alıp kurumuş olabilir. Bazı geçitler tamamen kapanmak yerine zaman zaman daralmış olabilir. Buna rağmen genel kriz gerçektir. Akdeniz sistemi normal deniz dengesini kaybetmiş ve olağanüstü tuz birikimleri oluşturmuştur. Bu nüanslar hikayeyi daha az etkileyici yapmaz. Tam tersine onu daha inandırıcı kılar. Gerçek dünya genellikle basit bir kapının kapanıp açılmasından daha karmaşıktır. Denizler, havzalar, nehirler ve kıtalar birbirine bağlı davranır. Bir yerdeki daralma, başka bir yerde buharlaşmayı artırır. Bir geçidin açılması, başka bir havzanın kaderini değiştirir. Akdeniz'in hikayesi de bu karmaşık gezegen makinesinin büyük bir örneğidir. Bu makinenin bir parçası olarak Cebeli Tarık özel bir simgedir. Bugün haritada küçük görünen bu geçit, Akdeniz'in nefes borusu gibidir. Atlas Okyanusu'ndan gelen su, bu dar kapıdan içeri girerek denizin buharlaşma kaybını dengeler. Eğer bu kapı kapanırsa, sistem bozulur. Bu basit gerçek, büyük bir ders taşır. Bazen devasa bir denizin kaderi, dar bir boğazın açıklığına bağlıdır. Türkiye'de boğazların önemini bilen biri için bu daha anlaşılırdır. İstanbul ve Çanakkale boğazları yalnızca su yolu değildir. Tarih boyunca ticareti, siyaseti, güvenliği ve kültürel teması belirlemiştir. Cebeli Tarık ise Akdeniz'in su dengesi için benzer derecede hayati bir eşiktir. Bu yüzden Akdeniz'in eski krizi, boğazların yalnızca insan tarihinde değil, jeolojik tarihte de ne kadar güçlü olduğunu hatırlatır. Su, kapı bulduğunda hayat kurar. Kapı kapandığında kriz başlar. Kuruyan Akdeniz'in içinde ne tür manzaralar oluştuğunu daha ayrıntılı hayal edebiliriz. Geniş tuz düzlükleri güneş altında parlıyor, yer yer acı tuzlu gölcükler kalıyor, derin yarıklar ve kurumuş nehir vadileri havzaya doğru iniyor olabilir. Kenarlarda sarp yamaçlar yükselirken, taban çevredeki karalardan çok daha aşağıda kalırdı. Bu çukurun içine inen hava ısınır, su azlığı yaşamı sertleştirirdi. Gezegenin en tanıdık denizlerinden biri, bir süre için başka bir dünyaya benzemiş olmalıdır. Bu başka dünya, gelecekte insanlığın düşleyeceği Akdeniz imgesinden çok uzaktı. Ne beyaz yelkenler, ne liman fenerleri, ne balıkçı tekneleri, ne de kıyı şehirlerinin ışıkları vardı. Sadece taş, tuz, sıcaklık ve uzaklardan gelen rüzgar. Fakat bu sessiz manzara, daha sonra oluşacak denizin temelini hazırlıyordu. Jeoloji çoğu zaman önce yıkar, sonra yeniden kurar. Akdeniz'in mavi dünyası da bir bakıma bu eski yıkımın ardından gelen yeniden kuruluştu. Bu yeniden kuruluş sırasında suyun getirdiği enerji muazzam olmalıydı. Okyanus suyu alçak havzaya doğru aktığında yalnızca boşluğu doldurmaz, kayaları keser, geçidi genişletir, önündeki tortuları sürükler ve yeni bir deniz tabanı düzeni yaratır. Böyle bir akış, insanın bildiği nehir ya da şelale ölçeklerini aşar. Bu yüzden Zanklien taşkını, bilimsel modellerde gezegenin en büyük su girişlerinden biri olarak tartışılır. Bir denizin geri gelişi, sessiz bir doluş değil, dev bir jeolojik olay olabilir. Yine de bu taşkının ayrıntıları hala araştırma konusudur. Su ne kadar hızlı geldi? Havzanın hangi bölümleri önce doldu? Geçit nasıl aşındı? Okyanusla bağlantı bir anda mı açıldı, yoksa aşamalar halinde mi genişledi? Bu soruların her biri farklı veriler ve modeller gerektirir. Bilimin güzelliği de burada ortaya çıkar. Büyük bir hikaye anlatılır ama ayrıntılar için sabırlı şüphe korunur. Akdeniz'in kayboluşu ve geri dönüşü.
iklimle de ilişkilidir. Buharlaşma, yağış, nehir akışı ve deniz bağlantıları birlikte çalışır. Bir havza kapalı hale geldiğinde iklimin etkileri daha sert hissedilir. Sıcaklık ve kuraklık su kaybını arttırır. Eğer dışarıdan destek yoksa, sistem kendi içine kapanır ve tuzluluk yükselir. Bu nedenle Messinian krizi, iklimle tektonik hareketlerin birlikte nasıl büyük sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Bugün iklim değişikliği çağında yaşadığımız için böyle eski olaylara bakmak farklı bir anlam kazanır. Elbette bugünkü meselelerle milyonlarca yıl önceki levha hareketlerini doğrudan aynı şey gibi görmek doğru değildir. Ama su dengelerinin kırılganlığı, kapalı havzaların hassasiyeti ve kıyıların değişebilirliği bize düşünmek için güçlü bir zemin verir. Dünya sistemi büyük ve karmaşıktır. Ama bazen dar bir bağlantı bir denizin geleceğini belirleyebilir. Akdeniz'in insanlık tarihi için taşıdığı anlamı düşündüğümüzde, onun bir zamanlar kaybolmuş olması neredeyse şiirsel bir terslik gibi görünür. Roma gemileri, Fenike kolonileri, Bizans limanları, Osmanlı tersaneleri, İskenderiye, Atina, İstanbul, Antalya ve daha nice kıyı hafızası bu denizin varlığına dayanır. Fakat jeoloji açısından denizin varlığı bir lütuf değil, koşulların geçici bir sonucudur. O koşullar bir zamanlar bozuldu. Sonra başka koşullar onu geri getirdi. Bu düşünce kıyıya bakmanın anlamını değiştirir. Bir dalga kıyıya vurduğunda sadece bugünkü rüzgarın sonucu değildir. O dalganın arkasında boğazlar, okyanuslar, buharlaşma, levha hareketleri ve milyonlarca yıllık bir tarih vardır. Akdeniz'in mavisi basit bir renk değil, gezegenin uzun dengesinin görünür yüzüdür. O denge bir kez bozulmuştu. Bu yüzden bugünkü mavi aynı zamanda geri kazanılmış bir mavidir. Tuz tabakaları ise bu geri kazanılmış mavinin altında unutulmuş beyaz bir sayfa gibi durur. Deniz onları örter. Balıklar üstlerinden geçer. Gemiler farkında olmadan üzerlerinde yol alır. Ama derinde eski krizin kimyasal imzası kalır. Bu tarihin yalnızca insan belgelerinde değil, minerallerde de saklandığını gösterir. Bir taş, bir tuz kristali ya da bir tortu katmanı bazen kralların yazıtlarından daha eski ve daha dürüst bir tanıktır. Akdeniz'in kaybolduğu dönemde Anadolu'nun bugünkü kıyıları da bambaşka görünürdü. Elbette o çağda insan şehirleri yoktu. Ama coğrafyanın şekli değişen deniz seviyelerine bağlı olarak farklılaşmıştı. Güney Anadolu'nun dağları, Torosların sert çizgileri ve Ege'ye uzanan batı kıyıları, gelecekteki denizle ilişkisini henüz insan gözünün bilmediği bir zamanda yaşıyordu. Bu eski sahneye bakmak, Türkiye'nin kıyılarını yalnızca turistik ya da tarihi değil, jeolojik olarak da derin kılar. Bu derinlik, Akdeniz'i daha değerli gösterir. Çünkü bir şeyin kaybolabileceğini bilmek, onun varlığına başka bir anlam verir. Deniz hep oradaymış gibi görünür. Ama aslında orada kalması koşullara bağlıdır. Su yolları açık kalmalı, denge sürmeli, buharlaşma karşılanmalı, havza nefes almalıdır. Akdeniz'in eski krizi bize, doğanın güzelliklerinin bile bir düzenin sonucu olduğunu hatırlatır. Bir gece kıyıda oturan insan bunu düşünmese de deniz kendi geçmişini taşır. Dalgaların sesi sakin olabilir ama derindeki tarih büyük ve çalkantılıdır. Tuzla kaplı eski çukur, okyanusun geri dönüşü, aşınan geçitler ve yeniden kurulan yaşam hepsi bugünkü sessiz yüzeyin altında saklıdır. Akdeniz, dışarıdan bakıldığında huzurlu görünür. Ama geçmişinde yokluğa yaklaşmış bir devin hikayesi vardır. Bu yüzden ona bakmak, bazen mavi bir aynaya değil, çok eski bir yaraya bakmak gibidir.
Bu eski yaranın izleri yalnızca denizin ortasında değil, kıyıların belleğinde de okunur. İtalya'nın güneyindeki kayalıklar, Yunan adalarının kıvrımları, Levant kıyılarının alçalıp yükselen çizgisi ve Anadolu'nun güney yamaçları aynı büyük havzanın kenar parçalarıdır. Her biri farklı bir hikaye anlatır. Ama hepsi suyun gelip gitmesine bağlıdır. Bir deniz yükseldiğinde limanlar doğar. Çekildiğinde vadiler derinleşir. Kıyılar uzaklaşır. Canlıların yolları değişir. Akdeniz krizi bu yüzden tek bir coğrafyanın değil, bütün çevre halkalarının eski kaderidir. Bilim insanları bu kaderi anlamaya çalışırken bazen küçük ayrıntılara büyük sabır gösterir. Bir tortu örneğinin içindeki mikroskobik kabuk suyun tuzluluğu hakkında ipucu verebilir. Bir mineralin kristal biçimi hangi koşullarda çöktüğünü anlatabilir. Deniz tabanındaki katmanların kalınlığı, havzanın ne kadar uzun süre olağan dışı kaldığını düşündürebilir. Bu iş, büyük cümlelerden çok dikkatli karşılaştırmalar ister. Akdeniz'in kayboluşu gibi dev bir olay bile sonunda küçücük örneklerin sessiz tanıklığıyla anlaşılır. Deniz tabanından alınan karotlar bu konuda özellikle önemlidir. Uzun borularla aşağıdan çıkarılan tortu sütunları sanki denizin sakladığı eski defter sayfaları gibidir. Bir katmanda deniz kabukları görülür. Başka bir katmanda tuz ve alçı taşına benzer izler belirir. Daha derinde farklı bir tortu dokusu ortaya çıkar. Bu değişimler rastgele değildir. Her katman, çevrenin bir dönem nasıl davrandığını gösterir. Su açık mıydı, kapalı mıydı? Tuzluluk artmış mıydı? Yaşam zorlanmış mıydı? Sorular böyle sorulur. Sizmik çalışmalarda aynı hikayenin başka bir dilidir. Gemiler deniz üzerinde ilerlerken tabanın altına ses dalgaları gönderilir ve geri dönen yankılar katmanların biçimini gösterir. Böylece gözle görülmeyen derinliklerde kalın tuz kütleleri, gömülü vadiler ve eski aşınma yüzeyleri fark edilir. Bu görüntüler bir fotoğraf kadar doğrudan değildir. Yorum ister, deneyim ister. Ama doğru okunduğunda denizin altında saklanan mimari ortaya çıkar. Akdeniz'in görünmeyen iç yapısı, geçmiş krizin planını taşır. Bu noktada hikayenin en etkileyici tarafı, olayın hem çok büyük hem de çok kırılgan olmasıdır. Bir yanda bütün havzayı değiştiren levha hareketleri vardır, diğer yanda dar bir geçidin kapanması ya da açılması gibi ince bir ayrıntı bulunur. Büyük tarih çoğu zaman böyle çalışır. Dev sonuçlar, küçük eşiklerden doğar. Cebeli Tarık çevresindeki bağlantı yeterince daraldığında, Akdeniz bir okyanus denizi olmaktan çıkıp, kapalı bir tuz kazanına dönüşebilir. Aynı kapı yeniden açıldığında ise, havza tekrar mavi bir dünyaya kavuşabilir. Bu düşünce Anadolu için de tanıdıktır. Çünkü Türkiye coğrafyası su kapılarının anlamını iyi bilir. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı, Marmara'nın ara konumu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki geçişler, bu topraklarda denizlerin yalnızca geniş yüzeyler değil, birbirine bağlı sistemler olduğunu hatırlatır. Bir boğazın yönü, derinliği ve açıklığı yalnızca gemilerin rotasını değil, bazen suyun kimyasını ve kıyıların kaderini de etkiler. Bu yüzden Akdeniz'in eski krizi, Türkiye'deki dinleyiciye uzak bir jeoloji masalı gibi gelmek zorunda değildir. Elbette Mesiniyen krizi sırasında bugünkü insan toplulukları yoktu. Ne antik kentler, ne tapınaklar, ne liman pazarları, ne de kıyı köyleri vardı. Ama insanlık daha sonra bu denizin kıyısında yaşayacaktı. Zeytinlikler, balıkçı tekneleri, ticaret yolları, haç güzergahları, savaş filoları, göçler ve imparatorluklar. Hepsi geri dönmüş bir denizin çevresinde kurulacaktı. Bu yüzden hikaye, insan öncesi bir olaydan söz etse de, insan tarihinin temel sahnesini hazırlar. Sahne, önce jeoloji tarafından kurulur, insanlar çok sonra o sahneye çıkar.
Akdeniz'in yeniden dolması yalnızca suyun geri gelişi değildir. Su döndüğünde sıcaklık dengeleri değişir. Buharlaşma başka bir düzene girer. Canlıların yolları yeniden açılır. Deniz, çevresindeki kara parçalarıyla tekrar alışverişe başlar. Kıyılar nem alır, rüzgarlar farklı taşır. Deniz canlıları yeni alanlara yayılır. Böyle bakınca taşkın, yalnızca bir felaket görüntüsü değil, aynı zamanda ekolojik bir yeniden başlama anıdır. Sert ve gürültülü olabilir ama ardından hayatın başka biçimlerine kapı açar. Yine de bu geri dönüş romantikleştirilmemelidir. Gezegenin büyük olayları insana güzel ya da korkunç görünebilir. Ama doğa bu kelimelerle hareket etmez. Su sadece en alçak yere akar. Tuz sadece koşullar uygun olduğunda çöker. Levhalar sadece kendi ağır ritimleriyle yaklaşır ya da uzaklaşır. Biz bu süreçlere anlam veririz çünkü onları dinleyen biziz. Akdeniz'in kayboluşunu dramatik yapan şey, yalnızca olayın büyüklüğü değil, bizim bugünkü mavi denizi bilmemizdir. Yokluğu hayal ederken, varlığı daha güçlü hissederiz. Bu yüzden hikayeyi gece dinleyen biri için en sakin görüntü belki de şudur. Uçsuz bucaksız tuz düzlüklerinin üzerinde yavaşça esen sıcak bir rüzgar, uzakta karanlık bir geçit, sonra o geçitten gelen ilk ağır su sesi. Başta ince bir akış gibi duyulur. Sonra taşlara çarpar, köpürür, büyür, vadileri doldurur. Günler geçtikçe eski havza daha az beyaz, daha çok mavi olur. Dünya kendi kaybını sessizce geri alıyormuş gibi görünür. Bu sahne, uykuya yaklaşan bir zihin için garip biçimde huzurludur. Çünkü içinde hem yokluk hem dönüş vardır. Bir deniz çekilir ama hikaye orada bitmez. Tuz kalır ama tuzun üstüne yeniden su gelir. Vadiler yarılır ama sonra deniz onları örter. Doğa bazen yıkıcı değişimlerle ilerler. Fakat o değişimlerin ardından yeni dengeler kurar. Akdeniz'in eski krizi bize dünyanın yalnızca kırılgan değil, aynı zamanda şaşırtıcı derecede yenilenebilir olduğunu da hatırlatır. Şimdi bir Akdeniz kıyısını düşünün. Antalya'da akşam ışığı kayalara vuruyor olabilir. Mersin'de liman yavaşça susuyor olabilir. İzmir'de rüzgar deniz kokusunu sokaklara taşıyor olabilir. Hatay'ın kıyısında, Torosların gölgesinde ya da Ege adalarına bakan bir tepede insanlar suya her zamanki gibi bakıyor olabilir. O suyun altındaysa çok daha eski bir zaman durur. Bugünkü sakin manzaranın altında bir zamanlar kaybolmuş denizin derin ve beyaz sessizliği yatmaktadır. Hikayenin sonunda eğer bu kaybolan deniz yolculuğu size Akdeniz'e başka bir gözle bakma isteği verdiyse, bizim kanalımıza abone olabilir ve yorumlarda bu anlatıyı nereden dinlediğinizi yazabilirsiniz. Belki de en çok zihninizde kalan görüntü tuzla kaplı dev havza oldu. Belki Cebeli Tarık'tan içeri dökülen sular, belki de bugünkü mavi denizin bir zamanlar yokluğa bu kadar yaklaşmış olması. Yorumlarda bırakacağınız her yaradı, bu eski denizin çevresinde yeni bir dinleyici kıyısı gibi durur. Bugün Akdeniz yeniden mavidir. Dalgalar kıyıya vurur, balıkçılar limandan çıkar, gemiler geçer. Yaz akşamlarında insanlar suya bakarak sessizleşir. Ama denizin altında kalın tuz tabakaları ve gömülü vadiler başka bir zamanı saklar. O zamanın içinde Akdeniz yokluğa yaklaşmış, sonra yeniden suyla dolmuştu. Bu yüzden her dalga yalnızca bugünün dalgası değildir. Aynı zamanda kaybolmuş ve geri dönmüş bir denizin uzun hafızasıdır. Belki de bu hikayenin en derin anlamı burada yatar. Dünya, yok oluş ve geri dönüş arasında düşündüğümüzden daha fazla gidip gelir. Bir deniz çekilir, tuz kalır.
Bir kapı açılır, su döner. Bir havza ölür gibi olur, sonra yeniden hayat bulur. Akdeniz'in kayboluşu ve dönüşü bize gezegenin sabit bir sahne değil, sürekli değişen büyük bir anlatı olduğunu gösterir. Biz insanlar o anlatının çok geç gelen dinleyicileriyiz. Ama dikkatle dinlersek taşın, tuzun ve suyun hala konuştuğunu duyabiliriz.